Şimdi olan bir konuğum ve Olmayabilir. Ya da ilk gün herhangi bir evladı verdiği gördüm mü? Baktım. Aşkım,
Evet, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu akşam yine Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Seçkin Dereli hocamızla birlikte olacağız. Normalde dün bu programı planlamıştık. Ama Seçkin hocamızın bir programı olması nedeniyle bugün bu saate aldık. Yine bize kardiyolojide özellikle birinci basamakta sık gördüğümüz konulardan bir tanesiyle bizlerle beraber olacak. Bu programın düzenlenmesinde bizlere katkı sağlayan e, Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği'ne teşekkür ediyorum. Ataela Grup Organizasyon Şirketi'ne teşekkür ediyorum. E, Bu eğitimlere göstermiş olduğunuz tevazuya da teşekkür ediyorum. Ama ilk toplantıda da söylediğim gibi e, bizler sizlerin asistanlık sürecinde bilgi ve donanımlarını arttırmak için zamanlarımızı ayırıyoruz. Farklı farklı hocalarımızı gerek yüz yüze gerekse böyle online olarak sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ki bu da bir emek istiyor. Hem sizin katılımınıza teşekkürler hem de hocalarımızın bizlere vermiş olduğu desteğe teşekkürler. Bu arada bir telefon geldi. Yabancı değilsin. Bakıp dönüş yap. Evet, sanırım Seçkin Hocam da aramızda. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum hocam. Ben bir girizgah yaptım. Evet, Sözü size bırakıyorum. Ve zaman ayırdığınız için bizlerle birlikte tekrar bu akşam birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyorum. ben teşekkür ediyorum hocam. Hemen.
Bir de toplantı sonrasında belki senden bir ricam var. Tabii ki Sayın Hocam. Hocalarımızdan da yine hani duyuru kolaylığı açısından Latife Hocam, Melike Hocam, Beste Hocam ve Dilara Hocam kalırlarsa bir 5 dakikada toplantı sonrası istişaremizi yaparız diye düşünüyoruz. Seçkin Hocamız da öyle konuşmuştuk. Değil mi hocam? Tabii hocam, tabii Evet. buradayız. Tamam. Tabii ki Sayın Hocam. Tabii ki hocam. Herkese iyi akşamlar bu arada. İyi akşamlar hocalarım. Herkese iyi akşamlar. Geçen hafta kalp yetersizliğine genel bir bakış açısı yapmıştık hep beraber. Ağırlıklı olarak düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinden bahsetmiştik. Bu akşam da devamında biraz daha korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği ve kardiyak amiloidozdan bahsetmek istiyorum. Kısa bir tekrarla başlamak istiyorum. Aile hekimliği neden önemliydi kalp yetersizliğine? Çünkü kalp yetersizliği sadece kardiyolojinin kardiyologların başa çıkabileceği bir hastalık değil. Yüksek prevalansa sahip ve her geçen gün ve kalp yetersizliğini hem düşük ejeksiyon fraksiyonu hem korunmuş ejeksiyon fraksiyonunu daha sık karşılaşmaktayız. İnsidansı artıyor ve toplam hasta yükü inanılmaz derecede artıyor. Bahsetmiştim, yani bizim yatan hastalarımızın büyük çoğunluğunu artık kalp yetersizliği hastaları oluşturuyor. Yine iyi bilinen kanserlerden daha ölümcül olduğunu söylemiştik. Burada erken tanı çok önemli. Yani hastalığın yapısal olarak ilerlemeden, semptomların ağırlaşmadan, son dönem kalp yetersizliği olmadan erken tanısı ve tedavisi önemli. Burada takipte sizlerin desteği bizim için çok önemli. Çünkü biz özellikle doz titrasyonundan bahsetmiştik. Mortaliteyi azalttığını, hastane yatışı ve dolayısıyla bizim üzerimizdeki iş yükünü azalttığından bahsetmiştik. Burada da en önemlisi uygun tedavi, doz optimizasyonu ve hastalarda bunun sağlanmasıydı. Geçen hafta ne demiştik? Kalp yetersizliği sadece ejeksiyon fraksiyon düşüklüğü değil. Diğer tarafta korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinden bahsetmiştik. Olay sadece ejeksiyon fraksiyonu değil, aslında bir bütün olarak bakarsak sendrom demiştik. Diğer organdaki patolojilerin de kalpten etkilenerek eşlik etti. Burada kalbin, evet, sistol, ilk aklımıza gelen kalbin fonksiyonu dediğimizde sistol diyorduk ama bugün biliyoruz ki sistol kadar diastol da önemli. Çünkü diastolik fonksiyon bozulduğunda kalp yetersizliğinde korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olarak hastalar karşımıza geliyor. Ve bugün tüm kalp yetersizliğinin yarısı diastolik kalp yetersizliği. Burada BNP önemli bizim için bir biomarkerdı. Hem tanıda, klinik şüphede ve takipte önemliydi. Konjesyonun azaltılması önemli çünkü semptomların önemli bir kısmında konjesyonlar var ve konjesyonun yönetimi de önemli. Burada aile hekimlerinin rolü de ön plana çıkıyor. Eğer ki burada multidisipliner olarak gidebilirsek diüretik dozun ayarlanması, konjesyonun takibi. Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde özellikle DEF-KY'de dörtlü tedavi çok önemli. Çünkü hem mortaliteyi hem morbiditeyi, hastane yatışı önemli derecede azaltıyordu. Burada tekrar ediyoruz. EF40'ın altında düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği diyorduk. Burada etiyolojide en sık koroner arter hastalığı, geçirilmiş MI'lar, sessiz iskemiler, miyokarttaki canlı dokunun ölüp bunun yerine skar dokusunun gelmesiyle ve sonuç olarak remodelingle ejeksiyon fraksiyonu düşmesi, kalbin geometrisinin bozulması ve ejeksiyon fraksiyonunun 40'ın altında olduğu DEF-KY ile hastanın bizim karşımıza gelmesi. Diğer tarafta kalp yetersizliğinin diğer %50'si ise korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Burada baktığımızda evet, sistolik fonksiyon güzel fakat diastolik fonksiyon kötü. Yani kadar güzel kasılsa da yeterli miktarda gevşeyemediği ve yeterli miktarda kanla dolamadığı için kasılan sistolle vücudun pompalanan miktar çok düşük ve sonuç itibariyle vücudun perfüzyonu bozulduğu için kalp yetersizliği kliniğiyle burada karşımıza geliyor. Volüm takibi önemli. Geçen ki buluşmamızda bahsetmiştik. Çok basit fakat kullanışlı kilo takibi. Kalp yetersizliği hastalarının haftada bir, konjesyon olan hastalarda günlük sabah aç karnına ilk idrarını yaptıktan sonraki kilosu konjesyonun yönetiminde önemli. Diüretik dozun ayarlanmasında önemli. Çünkü bazen biz hastalara
oral olarak günlük sabah 3, öğlen 3 şeklinde yüksek doz diüretik verebiliyoruz. Bunun azaltılmasında evet hastanın semptomları azaldıkça hasta bunu azaltabilir ama objektif olarak yönetmek gerekirse burada kilo takibi ön plana çıkıyor. Dörtlü tedaviyi tekrarlamak istiyorum. DEFK'ye düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde çok önemli. İlk sırada köşe taşı, cornerstone, ARNI, Oneptus'tan bahsetmiştim. Gerçekten hem hastaya yeni başladığımız hastalarda kısa dönemde dramatik yanıt alıyoruz. Hastanın hayatı değişiyor. Düz yatamayan hasta düz yatmaya başlıyor. Diğer taraftan işte hastada anksiyete azalıyor, özgüven artıyor, hastanın fonksiyonel kapasitesi iyileşiyor. Bunlar kısa dönemdeki dramatik yanıtlar. Diğer taraftan bizim için en önemlisi ise uzun dönemde mortalite azalıyor. Mortaliteyi de azaltan en önemli ilacımız bugün ARNI grubu ve tek üyesi de bugün piyasada bizim hastalara reçete ettiğimiz Oneptus. İkinci sırada beta blokerler var. Metoprolol özellikle. Üçüncü sırada mineralokortikoid reseptör antagonistleri var. Spironolakton, aldakton, eplerenone, Inspire ya da Eple'de son grup ise buraya son eklenen grup ise SGLT2 inhibitörleri. Burada SGLT2 inhibitörlerinde dikkatinizi çekmek istediğim hasta diyabetik olsun veya olmasın diyabetten bağımsız hem KEF-KY'de burada hem de DEF-KY'de mortaliteyi azaltıyor ve uzun dönemde hastane yatışı azaltıyor. Tekrar etmemiz gerekirse dörtlü tedaviyi tekrar vurguladık. Başta Oneptus dedik. Doz titrasyonu çok önemli. Çünkü biz bu ilaçların ne kadar fazlasını dörtlü gruptan dördünü verirsek ve her birinde de doz titrasyonu yapıp yüksek doz verirsek bize hem mortalitede ölüm oranındaki azalma hem hastane yatış hem hastanın fonksiyonel kapasitesindeki iyileşme ne kadar fazla doz titrasyonu yapabilirsek bu saydıklarımda o kadar fazla iyileşme veya mortalite, morbidite azalmayla karşımıza geliyor hasta tedaviye sonuç olarak. Burada birinci basamakta da doz titrasyonu yapabiliriz. Burada ne yapıyoruz biz? Kan basıncı, nabız, basit böbrek fonksiyonları ve elektrolitleri kontrol ederek doz titrasyonunu yapıyoruz. Burada dediğim gibi tekrardan hedef doza, hastanın tolere edebildiği hedef doza ulaşma çok önemli. Şimdi kalp yetersizliği sadece düşük EF midir? Değildir. Dediğimiz gibi yani bundan belki 10 yıl önce kalp yetersizliği denilince akla ne geliyordu? Sistolik kalp yetersizliği diyorduk. İşte kalbin yeterli miktarda kasılamadığı ve buna bağlı olarak da yeterli miktarda kanı vücuda pompalayamadığı kalp yetersizliğiydi. Fakat günümüzde artık son yaklaşımlarla, kılavuzlarla günlük pratikte korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği e, en az DEFK'ya kadar bizim günlük pratikte karşımızda bu hastalar. Temel neydi? Burada baktığımızda evet sistolik fonksiyon iyi fakat diastolik fonksiyon bozulmuş. Baktığımızda ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %50'nin üstünde bir hasta. Fakat baktığımızda ortopnesi var hastanın, pretibiyal ödemleri var, konjesyonu var, BNP'si çok yüksek, nefes alamıyor, fonksiyonel kapasitesi sınırlanmış. Ejeksiyon fraksiyonu %50'nin üstünde bir hasta. Özetle KEF-KY, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği diyoruz. Burada iki olay daha sistemik, daha sendromik. Çünkü niye? Buradaki en sık neden direkt iskemik kalp hastalıkları diyemiyoruz. Buradaki en sık neden kontrolsüz diyabet, kontrolsüz hipertansiyon, kontrolsüz özellikle hız kontrolü yapılmamış atrial fibrilasyon, obezite, bunlar ciddi bu korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinin sağlıklı diastolik fonksiyonu olan bir kalpte diastolik fonksiyonu uzun dönemde bozulması ve kalp yetersizliğine neden olmasında önemli faktörler. Diyabet, hipertansiyon, atrial fibrilasyon, bu obezite bunlar çok önemli. Dediğimiz gibi ejeksiyon fraksiyonu normal fakat kalp yetersizliği olan bir hasta. Hastanın ismi korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Tanısı burada bazı bu grubun içinde evet heterojen bir grup. Büyük çoğunluğu evet multisistemik yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bir tablo. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği. Fakat bunun içinde
Bu başlığın altında yine korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği KFK'ya neden olan nadir hastalıklar var. Bunlardan da özellikle son 1,5 yıldır bizim epey sıkça tanı koymaya başladığımız bir hastalık. Kardiyak amiloidoz diyoruz. Kardiyak amiloidoz da nadir hastalık ama aynı zamanda korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalığı. KFKY'nin özel, spesifik bir grubu. Nadir ama bu gidişle yani daha fazla hastaya tanı koydukça, olaya yaklaşım, multidisipliner yaklaşım arttıkça, bu multidisipliner ayaklardaki diğer branşların da işin içine girmesiyle, elini taşın altına koymasıyla, kaba tabirle kardiyak amiloidoza daha sık tanı koyacağız. Belki 5-10 yıla nadir hastalıklar grubundan çıkacak bir durum kardiyak amiloidoz. Burada KEF-KY'yi toparlamak gerekirse yaşlanma önemli. Yaşlılıkla beraber diastolik fonksiyonlar bozuluyor. Kontrolsüz hipertansiyon ülkemizde sık. Ordu özelinde konuşacak olursak daha da sık. Obezite, her gün yeni bir obezite ile ilgili ilişkili farklı durumlar dokümente ediliyor, işte vurgulanıyor. Burada obezite ile ilişkili uzun dönemdeki kardiyovasküler kardiyovasküler sonlanımlardan biri de korunmuş ejeksiyonu, kalp yetersizliği. Burada atrial fibrilasyon da yine KEF-KY'de önemli etiyolojilerden biri. Bayan cinsiyet yaşlılıkla beraber risk olarak daha ön plana çıkıyor. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde. Burada ki tedavide maalesef dörtlü tedaviyi söyleyemiyoruz. Dörtlü tedavi aslına bakarsak biraz daha spesifik. Etiyolojide koroner arter hastalığı ön planda. Hastaya transtoresik ekokardiyografide probu koyduğumuzda direkt tanıyı koyabiliyoruz. Ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altındaysa hasta DEFK'ya düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği oluyor ve tedavide de bahsettiğim gibi özellikle son dönemde Oneptus'un kullanıma girmesiyle beraber elimizde güçlü silahlar var. Diğer taraftan KEF-KY'ye bakacak olursak KEF-KY'de maalesef dörtlü tedavi kullanamıyoruz. Bugün günlük pratikte takip ettiğimiz önemli kılavuzlar Avrupa Amerika kılavuzunda sınıf 1 olarak sadece SGLT2 inhibitörleri mevcut. Ağırlıklı olarak hastane yatışı azalttığı ve tüm birleşik sonlanım noktası olarak hem hastane yatış ve mortaliteyi azalttığı için günlük pratikte biz diyabet olsun veya olmasın mutlaka her hastaya SGLT2 inhibitörü kullanmaya çalışıyoruz. Hastayı kullandırmaya çalışıyoruz. Burada yine konjesyon hipervolemi semptomların ilerlemesinde, azalmasında konjesyonun varlığı önemli. Diüretik tedavi burada da ön plana çıkıyor. Yine burada da birinci basamakta diüretik takibi işte hastanın tartıyla beraber günlük veya haftalık kilosuyla beraber yine ön plana çıkıyor. Burada atrial fibrilasyonu varsa hastanın atrial fibrilasyondaki özellikle hız kontrolü çok önemli. Kan basıncı kontrolü yine hipertansiyon disregüle ise hipertansiyonu regüle etmek önemli. KEF-KY'de egzersiz önemli. Fonksiyonel kapasiteyi uzun dönemde iyileştirmek, semptomları azaltmak için varsa uyku apnesi de önemli. Burada birinci basamakta ne zaman biz hastayı tanısı varsa ikinci veya üçüncü basamağa göndermemiz gerekiyor. Hastanın semptomları ağırlaşmış, artık istirahat halinde bile semptomları varsa, sık ataklar yaşıyorsa burada bizim hastayı ileri merkeze sevk etmemiz gerekiyor. Bu resmi niye koydum? İngilizce'de bir deyim var. Duymuşsunuzdur daha önceden. Great Mimicker diye yani. Büyük taklit ediciler. Burada baktığımızda her bir resimde aslında hayvanlardan veya böceklerden çok bulunduğu ortamı veya işte bitkiyi vesaire taklit edebilen hayvanlar var. Şimdi tıpta Great Mimicker'ın kullanımına bakarsak ön plana çıkan hastalıklar kardiyak amiloidoz, sarkoidoz. Aslında belki bu hastalar hepimiz takip ediyoruz. Bizim takipli hastamız birinci basamak dahil kardiyoloji polikliniklerde de fakat bütüncül bakamadığımız için resme maalesef bu hastalara tanı koyamıyoruz. Great Mimicker. Bu hastalıklardan biri de kardiyolojide kardiyak amiloidoz. Şimdi burada diğer vurgulamak istediğim şey şu. Evet son dönemde artık uzmanlaşıyoruz. Yan dallar var.
Fakat baktığımızda puzzle'ın bütününe tek parça halinde bakamıyoruz. Baktığımızda ne yapıyoruz aslında? Olay sadece hastalığı tedavi etmek değil yani. Bazı durumlarda ne kadar hastalığı çok iyi tedavi etsek de çok iyi cerrahi yapsak, ilaçları dozunu ayarlasak, kombinasyonu ayarlasak da baktığımızda sonuç itibariyle hastanın yaşamında çok şey değişemeyebiliyor. Burada son dönemde maalesef kaybettiğimiz olay bütüncül yaklaşım. Biz ne yapıyoruz? Hep işte işi uzmanına gönderiyoruz. Herkes kendi kısmına bakan tarafa yaklaşıyor. Orayı tedavi etmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz günün sonunda diyelim veya işte hasta bütün bölümleri işte uzmanlık dallarını, yan dallarını geziyor, dolaşıyor. Bir yılın sonunda size geliyor. Ama baktığınızda başladığınız yerden daha kötü de yerde veya daha geride olabiliyorsunuz. Çünkü niye? Maalesef hastalıklara bütüncül yaklaşamıyoruz. Burada aile hekimliği son dönemde ön plana çıkıyor. Çünkü niye? Siz bu hastayı 2 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır belki 10 yıldan daha uzun süredir görüyorsunuz, takip ediyorsunuz ve hastaya daha objektif bakabiliyorsunuz. Maalesef son dönemde uzmanlaşmayla beraber ve iş yükünün artmasıyla, hastaya ayırdığımız sürenin azalmasıyla, işte hekimlerin üzerindeki stres, baskı vesaire kaygıların da artmasıyla bu bütüncül yaklaşım maalesef büyük darbe gördü. Artık sade iş radyolojiye kalıyor, sade iş biyokimyaya kalıyor. Mesela sabah ben vizit attım. Bizim asistan arkadaşlara, rotatörler de vardır aramızda sabah benim vizitte. Şimdi herkes kağıda bakıyor. SRP ya benim asistanlığımda her gün SRP görmek diye bir şey yoktu yani. SRP ateşi var mı diye soruyorsun. Yok. Bir enfeksiyon bulgusu var mı? Neden SRP görüyoruz? Her hastada kağıda bakıp SRP sonucu söylemeye çalışıyorsun. Ama diğer taraftan kaçırdığımız şey var. Yani temel şeyler. Bütüncül. Bu hasta yemeğini yiyor mu? Kaç gündür büyük abdestine çıkmadı? Bu hasta yürüyor mu? Moral motivasyonu nasıl? Maalesef bunlara konsantre olamıyoruz. Yani olaya bir bütün, resme bir bütün olarak bakamıyoruz. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Hasta 2 hafta yatıyor serviste, klinikte. 10 gün yatıyor. Ama tedavi anlamında belki işte kağıt üzerinde teorik olarak çok şey mesafe almışız ama sonuç itibariyle hastada bir şey değiştirememişiz. Hastanın hala morali bozuk, yiyip içemiyor, nefes darlığı devam ediyor, semptomlarında tam iyileşme olmamış. O yüzden yani biraz daha bizim meslekte sempati, empati bunların ön plana çıkması lazım. Bu da aslında bir bütün olarak bakarsak bütüncül yaklaşım ön plana çıkıyor. Burada aile hekimleri aslında bizim en önemli aile hekimliği gücümüz, silahımız. Neden? Çünkü sonuçta bu hastanın bütün ikinci, üçüncü basamağı dolaşsa da dönüp dolaşıp geldiği bir aile hekimi var. Olaya daha objektif olarak bakabilen bir hekim var. Burada sizin gücünüz o yüzden bizim için çok önemli. Şimdi kısaca amiloidozdan bahsetmek istiyorum. Çok böyle detay anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Basite indirgemek istiyorum. Şimdi amiloid dediğimiz ne arkadaşlar? Karaciğerde üretilen protein var. Protein biliyoruz ki en temel tıbbi biyolojiden veya lisede anlatılan biyolojiden vücudumuzun yapı taşı, organların, dokuların, tüm vücudun oluştuğu temel yapı taşı. Karaciğerde üretilen proteinlerde eğer ki şekil olarak bir bozukluk olursa, yapısal olarak bir bozukluk olursa bunlar bazı organlara çökebiliyor, birikebiliyor, direkt sitotoksik etki gösterebiliyor veya birikim nedeniyle organın yapısını bozup organ disfonksiyonuna neden olabiliyor. Ve bu anormal üretilen proteinler kalpte de birikebiliyor ve kalpte tutulum olduğunda, birikim olduğunda ise hastalığın adı kardiyak amiloidoz oluyor. Klinik ise Kefkaya kliniği oluyor. Ama olay sadece kalbe özgü bir durum değil. Bu proteinler bütün her yerde birikiyor. Baktığımızda kalpte yoğun olarak tutulum ediyoruz. Yani kardiyak amiloidozda kardiyovasküler sistem tutulumuyla kalbin özellikle diastolik disfonksiyonun bozulduğu KEF-KY kliniğin yanında hastalarda sıklıkla gördüğümüz non-kardiyak bulgular, tutulumlar oluyor. Bunların en önemlisi kas iskelet sistemi. Kardiyak amiloidoz hastalarının en az yarısında %70'i ne yakınında kas iskelet sistemi tutulumu var. Bunlar özellikle biceps tendon rüptürü, karpal tünel sendromu, lumbar spinal stenoz. Bunlar özellikle kardiyak amiloidozda
Kalpte kardiyak tutulumun yanında non-kardiyak eşlik eden bulgular veya tutulumlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine açıklanamayan kilo kaybı, ortostatik hipotansiyon. Şöyle bir hasta gözünüzün önünde canlansın. Kalp yetersizliği hastası. Kardiyolojiye gidiyor. Aslında düzenli de gidiyor. Hastanın uyumu da iyi, ilaçları da iyi. Fakat bir türlü tedavide başarılı olamıyoruz. Hastanın şikayetleri azalmıyor. İlaç değiştirdikçe, doz arttırdıkça tam tersi kötüleşiyor. Burada İngilizce bir benzetme demeyeyim de tanımlama var. Kardiyak amiloidoz hastaları için. Unusual HFpF hastası. Yani olağan dışı bir KEFKA'ya hastası. Kefkay'da veriyorsunuz tedavi. Ne beklersiniz veya hastaneye yatırdığınızda iyileşme beklersiniz. Fonksiyonel kapasite 3-4 iken 2 olmasını belki 1 olmasını yani hastanın kendini daha iyi hissedip yürümesini, nefesinin rahatlaşmasını beklersiniz. Fakat Kefkay'da bir grup var özellikle kardiyak amiloidoz tedavi etseniz de iyileşmeyen bir grup. Ve bu hastalarda bunun yanında mutlaka non-kardiyak amiloidoza bağlı tutulumlar var. Kas iskelet sistemi tutulumları. Biceps tendon rüptürü, karpal tünel sendromu, lombar spinal stenoz, yine işte açıklanamayan kilo kaybı, ortostatik hipotansiyon, kas atrofileri, glokom, yine gastrointestinalde özellikle bir hasta devam diğeri oluyor. Sonrasında konstipasyon gelişiyor böyle düzensiz bir bağırsak sistemi. Bir bütün olarak bakarsak aslında çok güzel kardiyak amiloidoz hastası kendini bize farklı semptomlarla, farklı organ tutulumlarıyla tanımlıyor ama bütüncül bakamadığımız zaman maalesef tanı koyamıyoruz. Yurt dışında biz ülke olarak kardiyak amiloidozda yeniyiz ama dünyada çok önemli merkezler var. Bu yıl ben bir toplantıya katılmıştım. Madrid'e gittik, İspanya'ya. Yaklaşık 20 yıldır kardiyak amiloidoz enstitüsü var Madrid'de ve milyonlarca dolar bütçesi var. Fonlanıyor Avrupa Birliği'nden, kendi ülke bakanlıklarından, kardiyoloji derneklerinden ve bu kardiyak amiloidoz merkezinde yaklaşık 10 bine yakın hasta takipli. Ama tabii burada çok ciddi bir emek var. 20 yıllık bir emek var. Bizde yaklaşık Türkiye'deki kardiyak amiloidoz penceresi son 2 yıldır açıldı. Biz de Ordu'da kardiyak amiloidozda şöyle Türkiye ortalamasına göre iyiyiz. Neden dersek şu an bizim kardiyak amiloidoz tanısı koyduğumuz 60 tane hasta var. Bugün İstanbul, Ankara'da o büyük 1000 yataklı, 2000 yataklı, 3000 yataklı şehir hastanelerinde 5-10 hastayı geçmezken biz Ordu'da bu işte biraz daha iyiyiz. Avantajımız klinik olarak daha homojen olup hastaları daha bütüncül bakabilmemiz. O yüzden burada kardiyak amiloidozda biraz da olaya bütüncül bakmak önemli. Ülke olarak geriden geliyoruz. İl olarak iyiyiz. İnşallah sizinle beraber aile hekimliğinin gücüyle beraber, bütünlüğüyle beraber senkron bir şekilde daha iyi olacağız. Burada bu üretilen proteinler, karaciğerden üretilen proteinler fakat yanlış anormal şekillenen proteinler kalpte birikiyor ve öncelikli olarak da kalbin diastolik yapısını bozuyor. Kalp hipertrofi oluyor, gevşeyemiyor. Sonuç olarak hasta KEFKA'ya hastası olarak karşımıza geliyor. Burada patoloji kesitleri var. Normal kalpte görüyorsunuz sağ kalp, sol kalp. Sağ tarafta ise hipertrofik bir kalbi görüyoruz. Burada hipertrofi nedeni amiloid proteinlerinin birikmesi, hipertrofiye neden olması ve yine özellikle kalbin diastolik fonksiyonu bozması. Yani kalp gevşeyemiyor. Bakın ne kadar küçük bir kavite var değil mi? Yani hani kalp ne kadar güzel kasılsa da çok az miktarda kanı pompalayamıyor. Çünkü niye? Gevşeyemiyor. Hipertrofik kavite azalmış. ATTR amiloidoz, kardiyak amiloidoz da KEFKY'nin nadir ama burada tedavisi var. Evet, ülkemizde yeni bir molekül var son 1,5 yıldır. Tafamitis. Bu proteinin anormal şekillenmesini engelliyor, baskılıyor. Hastalığın ilerlemesini durduruyor. Ama maalesef biz ülkemizde biraz daha yeni olduğumuz için kardiyak amiloidozda geç tanı koyuyoruz. Geç tanı koyduğumuz için tabii ki tedavi başlasak bile fayda daha erken evrede daha erken evre hastaya koyduğumuz tanıdan daha az oluyor. Hedefimiz bu hastalığı daha erken tanıyabilmek, tanı koymak
ve tedaviye daha erken başlamak. Bununla beraber zaten SGK'nın geri ödemesinde de kısıtlılık var. İşte BNP ile ilgili kısıtlılık var. İşte hastanın semptomlarıyla ilgili kısıtlılık var. SGK da biraz daha ileri evre hastalara başlamaya bizi yönlendiriyor ama ileri evrede de başlamıyoruz. Dar bir çerçevede amiloid hastalarına bu tedaviyi başlayabiliyoruz. Ama hedefimiz daha erken tanı koyup daha erken tedavi başlamak. Çünkü neden? Hastalık yapısal olarak ilerlemeden geri döndü, yani irreversible basamak başlamadan tedaviyi düzenlemek ve nedir? Sonuçta KEF-KY'yi azaltmak. Çünkü dediğimiz gibi kardiyak amiloidoz da KEF-KY'de önemli nedenlerden biri. Tedaviye ne kadar erken başlarsak mortalitedeki ölüm oranı azaltmadaki katkısı o kadar fazla. Burada yine vurgulamak istiyorum. Bakın karpal tünel %70. Lombar stenoz %40'a kadar çıkabiliyor. Biceps tendon rüptürü bu hastaların üçte birinde var. Eklem tutulumuna bağlı olarak diz kalça artroplastisi çok fazla. Bizim zaten elimizde fazla. Normalde yani 60 yaş üstünde yapılması gerekirken ülkemiz diyorum Ordu'da baktığımızda mekanik patolojiler daha erken yaşta başladığı için bakıyorsunuz artık insanlar 45-50'sinden sonra protez yapılıyor maalesef. Protez yapılıyor, evet, belki günü kurtarıyor ama uzun vadede mobilizasyonu daha da azaltıyor vesaire. Bu şekilde kalça ile ilgili protez cerrahisi olan hastalarda da kalp yetersizliği semptomları varsa kardiyak amiloidozu gözümüzün önünde bulundurmalıyız, şüphelenmeliyiz, tanı yönünde ilerlememiz gerekiyor. Burada evet, kardiyoloji tarafında ilk başta bizim çıkış noktamız septumdaki kalınlık, yani hipertrofi olmazsa olmazımız bizim kardiyak amiloidozda. Genellikle bu olay da hani neden amiloid protein üretimi şekillenmesi bozuluyor dersek bunun farklı nedenleri var. Bir herediter nedenler var. Evet, kardiyak amiloidozda %10 civarında ama %90 yaşlanma ile beraber ortaya çıkıyor. Yaşlanma ile beraber bu protein üretim, yıkım, şekillenme dengesindeki bozukluk ve daha çok şekil olarak bozuk proteinlerin ortaya çıkmasıyla beraber bu yaşlılık da ortaya çıkıyor ve birikim ortaya çıkıyor. İşte kalpte birikim olduğu zaman ağırlıklı olarak kardiyak amiloidoz kliniği başlıyor ve KEF-KY olarak hasta karşımıza geliyor. Sol ventrikülü hipertrofik. Burada aort darlığı kapaklarda da birikim olduğu için aort darlığı, aort stenozu yine bu hastalarda sık görülüyor. Neredeyse üçte birinde. Burada otonom sinir sistemi tutulduğu için özellikle hastalarda ilaç tedavisine yanıt anormal oluyor. Yani tansiyon ilacım yükseldi diyor. Dozunu arttırıyorsunuz. Normal hastadaki gibi doz artırın yapayım dediğinizde diyelim ki işte Kandesartan 16 kullanıyordu. Tansiyonun biraz yükseldi dedi. 32 veriyorsunuz. Hasta 3 gün sonra çok kötü geliyor. Diyor ki tansiyonum 10'un altına düştü. Çok kötü oldum. Yani burada tedaviye anormal bir yanıt var. Dediğim gibi anyojin olağan dışı bir KEF-KY hastası var. Burada en önemli aslında baktığımızdan triklerden biri hipertrofide biz EKG'de ne görüyoruz? Voltajda artış görüyoruz değil mi? Çünkü bizim miyokardın kitlemiz ne kadar fazlaysa EKG'deki QRS o kadar geniş oluyor. Fakat burada farklı olarak kardiyak amiloidozda hipertrofi de olsa 12 değil belki 20 milimetrelik bir duvar kalınlığı bile olsa EKG'de hipertrofi görmüyoruz. Tam tersine düşük voltaj görüyoruz. Burada da EKG ile sol ventrikül hipertrofisi arasında bir diskordans oluyor. Orada üzerinde bizim hastalarda baktığımızda hastaların yarısından çoğunda görüyoruz. Hipertrofisi olan bir hasta, bununla beraber EKG'de bu hipertrofi bulgusu olmayıp tam tersi düşük EKG, düşük voltaj olan hasta. Kas iskelet sistemi tutulumu çok fazla dedik. Biceps tendon rüptürü, sinir tutulumu fazla, periferik nöropati, böbrek tutulumuna bağlı protein virüsü, ciltte kolay ekimoz oluşması, işte karpal tünel dedik. Aile öyküsü de neden olabiliyor. Burada
Tedavisi var. Evet, ülkemizde şu an bir tane ajan var. Dünyada 3 tane ajan var. Bu sene yeni kullanıma giren, işte faz 4 çalışması sonlanan, FDA'den, EMA'dan, Avrupa'dan onay aldı. Türkiye'ye de yavaş yavaş gelecektir muhtemelen. Ama ülkemizde mevcut hali hazırda tedavide bir tane ajan var, molekül var. Burada dediğim gibi, yani klinik oturduktan sonra, ileri kalp yetersizliği olduktan sonra zaten bu ilacı başlamıyoruz. Tam tersi, erken evrede tanı koymak önemli. KEFK'ya kliniği var. BNP yüksekliği var. Bununla beraber kas iskelet sistemi tutulumu varsa bu hastalarda tedaviye başlamak çok önemli. Burada aile hekimliği üzerinden neler yapabiliriz? Bunu da konuşacağız. Projemiz var. Hem Özgür Hocam'la da konuştuk. Onu da yine duyuracaktır. Burada biz birinci basamakta bu hastalıktan nasıl şüpheleniriz? Bir, 60 yaş üstü hasta olacak. Kalp yetersizliği olacak. BNP'de yükseklik olacak. Yani BNP isteyemiyoruz. Evet, onu da biz, Özgür Hocam sağ olsun Sağlık Müdürlüğü'yle bir fikir alışverişinde bulundu. Fakat daha önce kardiyolojiye gelmişse veya kalp yetersizliğiyle acil servise gitmişse muhtemelen bu hastadan BNP istenilmiştir. E-nabıza girdiğimizde laboratuvarda sağ üst köşede aramaya BNP yazdığımızda buradan BNP'sini kontrol edebiliriz. Buradan kardiyak ICD'lere bakacağız. Kardiyovasküler sisteme spesifik ne tanıları mevcut? Diğer taraftan bahsettiğim kas iskelet sistemi tutulumu %70'e kadar çıkabiliyor. Non-kardiyak ICD'lere de bakacağız. Ama burada temelde sizin takip ettiğiniz 60 yaş üzerinde, KEFK'ye yani EF'si %50'nin üzerinde, kalp yetersizliği tanısı olan, tedavi alan fakat diğer kefkayelerden farklı olarak tedaviye yanıt vermeyen hastaneye, bizim normalde baktığınızda bugün Ordu'da evet yer sıkıntımız var. Kalp yetersizliği hastasını ortalama 5 gün yatırırız. Ama amiloid varsa bu yatış çok uzuyor. Çünkü niye? Tedaviye yanıt yok. Kalp yetersizliği tedavisinde yanıt çok zayıf. Tedaviyle beraber de bu hastalar kötüleşebiliyor. Burada kardiyolojideki ICD'leri tablo olarak koydum. Başta kalp yetersizliği, kapak bozuklukları, yine bu kardiyak amiloidoz kapakları tuttuğu gibi kalbin ileti sistemini de tutabiliyor. Ve bu hastalarda normalden daha sık pil ihtiyacı oluyor. AV blok gelişiyor ve buna bağlı olarak bu hastalarda daha fazla pil ihtiyacı oluyor. AV tam blok daha fazla görülüyor. Yine spesifik kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati, restriktif kardiyomiyopati tanısı daha önce hastaya girilmişse dal bloğu tanıları, atrial fibrilasyon bu hastalarda sık, onu söylemeyi unuttum. Normalden daha sık görüyoruz. Çünkü niye? Kalbin, özellikle atriumun birikim olduğu için, atriyumların elektriksel yapısını bozduğu için bu hastalarda atrial fibrilasyonu sık görüyoruz. Diğer taraftan kas iskelet sistemi %70 oranda demiştik. KEFKA ile hastamız, takip ettiğimiz tanılarına baktık. İşte hastanın daha öncesinde kalp pili takılmış, aort darlığı var, TAVI işlemi yapılmış, kalp yetersizliği tanısıyla takipli. Fakat tedaviden istenilen yanıt alınamamış, hastanın semptomlarında belirgin iyileşme sağlanamamış. Bununla beraber ICD'lerden özellikle bu tanıları kontrol etmenizi isteyeceğiz. Dediğim gibi kardiyak amiloidozda kas iskelet sistemi de tutulumu da %70 oranında eşlik ettiği için daha önce karpal altı tünel sendromu tanısı almış mı, EMG'si yapılmış mı, spinal stenoz neydi, beyin cerrahisine gitmiş mi, tendon yaralanması, rüptürü olmuş mu, tetik parmak tanısı almış mı ve bu bizde kardiyak amiloidozdan şüphelenerek biz bu sistemi kurmaya çalışacağız online olarak. Sistem bizim internet sitesi, derneğin internet sitesi üzerinden çalışma grubunda da biz bir checklist hazırlayacağız. Sizin için hazır bir şablon olacak. Ona tıkladığın tanıları eşleştirdiğinizde hastayı sonuç itibariyle kardiyolojiye yönlendirme uyarısı geldiğinde siz hastayı bize yönlendireceksiniz. Tanı algoritmasına biz devam edeceğiz. Özgür hocamla konuştuk daha öncesinde. Kendimize hedef koyduk. Buradaki hedefimiz birinci basamakta
kardiyak amiloidozdan klinik şüpheyle hastaların bize yönlendirilmesi ve biz burada belli sayıda hastayı tarayıp belli sayıda hastaya tanı koymayı hedefliyoruz. Buradaki bizim başarımız çok önemli. Özellikle Almanya'da bu olay bizim şu an tarif ettiğimiz gibi, yapmaya çalıştığımız gibi, eğer biz bunu orduda yürütebilirsek inşallah yürüteceğiz. Hem kardiyoloji hem aile hekimliği olarak. Bunu biz yayın haline getirmek istiyoruz. Özgür Hocam'la bir asistan tezi olmasını istiyoruz. Bunu hem kardiyoloji hem aile hekimliği sunumlarda ordu tecrübesi olarak paylaşmak istiyoruz. Bunu yayın haline getirip birinci basamakta nasıl bu algoritmayı işlettik ve nasıl yeni kardiyak amiloidoz hastalarını tanı koyduk. Bunu yayın haline getirip inşallah Q1, Q2 dergide yayın haline getirip bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Burada Hocam izniniz olursa onu zikredince arkadaşlar araya girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Sayın hocamın söylediği gibi arkadaşlar bunu tez olarak almak isteyenler lütfen bana Beste hocama, Melike hocama, Latife hocama ya da Dilara hocama ulaşsın. Hani altını dolduralım. Çünkü gerçekten biliyorsunuz son toplantılarda da söyledim. Hani anket çalışması tarzında yapılan tezlerden bu tarz tezler çok daha değerli ve böyle tezler çıkmasını istiyorum klinikten. O yüzden Seçkin hocama da bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani şu anda bağlanan kişi sayısı 81 kişi toplantıya, hocamın da bilgisini vereyim. Yani bir 80 asistanın sadece 32 de uzman verdik. Tez konusunu bulabilmek bile çok bizim için zor oluyor artık. Çünkü tekrara düşüyoruz. O yüzden Seçkin Hocam da bu bağlamda bize yardımcı olacağını ve yardımcı akademisyen olarak da teze destek vereceğini de söyledi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Araya girdim hocam, kusuruma bakmayın. Bu arada da 5 dakika süremiz kaldığında bir hatırlatmak istiyorum. Sağ olun. son slide hocam zaten. Bu son slaytımız. Yani burada özellikle biz aile hekimlerinin sizin objektif, bütüncül yaklaşımınıza ihtiyacımız var. Hem bütün hastalıklarda ve özellikle bahsettiğimiz gibi ne kadar nadir gözükse de, ne kadar işte üçüncü basamak ileri merkez tanısı gibi gözükse de kardiyak amiloidoz bugün bu Almanya'da başarılmış. Yani Almanya'daki algoritma kardiyoloji polikliniğinden başlamıyor, üniversite hastanesinden başlamıyor. Aile sağlığı merkezlerinden, hastanın aile hekiminden algoritma ve başlıyor ve süreç ilerliyor. Biz bu algoritmayı Ordu'da, Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Kliniği ve Kardiyoloji Kliniği ile beraber yürütmek istiyoruz. Ordu'nun adını yine farklı bir şekilde duyurmak istiyoruz. Özetle burada sizin objektif, bütüncül yaklaşımınız bizim için çok önemli. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için. Sorunuz varsa süremiz birkaç dakika kaldı. Karşılıklı konuşabiliriz. Burada olaya basit bakarsak başlangıç olarak bütün kompleks şekilde değil, basit bir şekilde başlarsak algoritma daha kolay ilerliyor. Nasıl? Sizin takip ettiğiniz işte Ahmet amca, Fatma teyze, 60 yaş üstü, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu, kalp yetersizliği, biliyorsunuz ki yıllardır polikliniğe geliyor. Hep serzenişte işte üniversite, işte şu hocaya gittim, bu uzmana gittim, İstanbul'a da gittim, kızım bana bir çare olmadı, hastalığım hiçbir hiçbir iyileşme olmadı, nefesim dar, bacağım hala şiş vesaire diyen bir hastada ve bunun yanında kas iskelet sistemi tutulumuyla ilgili bizim daha önce hastanın geçmişinde cerrahi öyküsü, fizik tedavi öyküsü, işte bir EMG'si veya cerrahi öyküsü varsa bu iki resmi bir araya getirdiğimizde bu hastanın kardiyak amiloidoz olma olasılığı yüksek. Belki takibinizde ikişer, üçer tane hasta vardır, beşer tane hasta vardır. Bizim her gün polikliniğimize girip çıkıyordur. Ama burada dediğim gibi bütüncül olarak bakamazsak bu hastalar kayboluyor ve maalesef ölüyor bu hastalar ve son evrede bize tanı koyabilirsek maalesef şu an ileri evrelere tanı koyuyoruz. Hedefimiz sizinle beraber erken evrede bu hastaları yakalayıp tedaviye daha erken başlamak ve hastaların uzun dönemde bu tedaviden fayda görmesini sağlamak. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Özgür Mesaj Hocam, var mı diye de bakıyorum. Özgür Hocam, benim. Evet.
Mesaj yazmadım da sorum var müsaadenizle. Tabii tabii hocam, size Ee, bıraktım. Seçkin hocam ağzınıza sağlık. Hani geçen hafta da zevkle dinledik. Şimdi slaytlarınızda özellikle iki slayt çok dikkatimi çekti. Biri ishal dediniz hastada. İshal kabızlık atağı dediniz ama bunu bir sormak istiyorum. Uzamış ishal gibi olabilir mi? Neden soruyorum? Hani hocalarım gülümseyecektir belki bana ama bizim bir türlü servise tabloya oturtamadığımız bir uzamış ishal vakamız var. Yaşlı Evet. hasta ama hani ekosu yok. Bir diğeri de şu proteinürinin olduğu şey var ya, eşlik eden Evet. klinikler. Orada şimdi proteinürisi olan hastayı biz uzun süreli diyabet ya da hipertansiyon hastası takip ediyoruz. Proteinürisi varsa işte titi 24 saatlik gidilir, idrar kreatin oranı. Bunu biz diyabetik nefropati ya da hipertansif nefropatiye bağlamadığımız her durumda kardiyolojinin hani ekosu sizin de poliklinik şartlarınızda seri yaptığınız bir şey. Eskisi gibi raporlama sistemi çok sabit olamıyor vesaire. Evet. Özellikle bir kardiyoloğa biz işte kefkaya amiloidoz düşünüyoruz gibi yollamalı mıyız? Yani proteinüri olur, periferik polinöropati olabilir. Bunlar çünkü bizim polikliniğe gelen çok fazla var yani ayrışmamış hasta olarak. Siz de slaytınızda değiniz ama herkesi yollamalı mıyız? Yani sizin iş yükünüz de çok ağır. Bunu nerede şey yapacağız, Şöyle süzeceğiz? hocam, aslında burada siz özellikle palyatifte yatan hastalarda önemli bir yükü sırtlanıyorsunuz. Yani hani burada sizin hastalara başlangıç olarak evet aile hekimliği ama multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Tabii ki burada siz her hastayı konsülte edebilirsiniz. Şu an ben sadece şunu aktarmak istiyorum. Bugün bizim güncel pratiğimize baktığımızda konsültasyonda ağırlıklı olarak cerrahi konsültasyon. Ve biz bundan muzdaribiz. Hasta yatıyor kons. Hasta cumartesi gece yatıyor. Pazartesi periop danışılmamış kons. Belki hasta 40 yaşında hiçbir şey yok. EKG'yi anlamamışlar gece kons. Yani şimdi bu konsların yanında sizin her yatan hastada şüphelendiğinizde sadece amiloidoz değil yani işte kalp yetersizliği olabilir, işte atrial fibrilasyon olabilir. Rahatlıkla konsülte edebilirsiniz ondan sonra. Hani bizim buna saygımız sonsuz. Sonuçta siz bir klinisyensiniz. Bazı şeylerden şüpheleniyorsunuz ve masum bir şekilde bizden destek istiyorsunuz. Sonsuz desteğimiz. Burada isteyebilirsiniz. Burada bizim yapacağımız şey şu. Basit. Zaten biz Eko ile az çok burada hani büyük şu oranda şüphe gideriliyor. Ne yapıyoruz? Hipertrofisi var mı? Bir efüzyonu var mı? Ondan sonra kapak bozukluğu var mı? İşte o bahsettiğim EKG'deki hipertrofi ile uyumsuzluk var mı? Ondan sonra. Bunlara bakıyoruz. Bunun yanında BNP istiyoruz. Hastanın geçmişinde bir KEF-KY yani kalp yetersizliği kliniği var mı? Bunları hızlı bir şekilde değerlendirip belki tanı koyacağımız bir hastada olabilir. Ya da deriz ki ya bunda şu an ön planda hani KEF-KY'de düşünmedik veya amiloidoz kliniğine uymuyor. Takip edelim şeklinde değerlendirilir yani. Bu gayet masum bir Bir, konsültasyon yani. Hı hı, sağ olun. Biz özellikle sahadayken hani ayrışmamış hastaların içinde debelenirken bu şu an Evet. ekranda da yansıttığınız slide benim o yüzden ekstra dikkatimi çekti. Hani sadece bizim hani hastanede yatan hastamız olarak değil de hani ASM'de çalışan arkadaşlarımız var vesaire onlar açısından da hani ama Şöyle cevabımı hocam. aldım. Teşekkür Yo, ediyorum. şöyle söyleyeyim. Biz bu proje dahilinde evet bunu biz hani ayaktan hastalarda şey yaptık ama hani yatan hastalarda da yapabiliriz yani. Siz şüphelendiğiniz hastalarda biz belli günlerde yeni hastaneye taşınacağız zaten. Hani belli günlerde geliriz. Sizin bu tablodan şüphelendiğiniz hastalar varsa beraber değerlendiririz. Beraber şey yaparız. Onda problem yok. Hani Teşekkürler. sadece ayaktan hastalar diye değil yani bu projenin hani şey kısmı vitrin yüzü ama yatan hastalarda da olabilir tabii ki yani hani çünkü niye kaçırıyoruz yani ben şimdi hani bu kadar işte anlatıyoruz çok hastamız var diyoruz ama benim eşimin akrabası yıllardır kadıncağız geliyor yatırıyoruz taburcu ediyoruz işte anemisini tedavi ediyoruz onun hızını düzeltiyoruz atrial fibrilasyonu var vesaire. Hiç aklımıza gelmedi yani en son tekrar oğlu geldi dedik ya hocam dedi hani hiçbir şey yapamıyoruz herhalde falan ondan sonra. Şimdi o çaresizliği hissedince Allah Allah dedim ya amiloid olmasın bu hasta çünkü yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte hani sadece kardiyoloji olarak değil diğer branşlar olarak ama bir ilerleme sağlayamamışız.
Hastadan ben hemen rica ettim. Burada sintigrafi, onu da bir sonraki şeyde anlatacağım. Tanıdaki önemli bizim şeyimiz, kalpte tutulun kemik sintigrafisiyle gösteriyoruz. Hasta grade 3 geldi. Yani ben 2 yıldır aslında bakmışım, takip etmişim ama ben bile atlamışım yani. Aslında bakınca dört dörtlük işte ortopedi cerrahisi var, işte tedavi yanıt alınamayan kalp yetersizliği var, ventrikül hipertrofik, EKG'de hipertrofisi yok ama atlamışız yani. Sonra o çaresizliği hissedince bize amiloidozu aklımıza getirdi ve hastaya hızlı bir şekilde tanı koyduk yani. Hani bu tanı her zaman her yerde koyulabilir. Yeter ki klinik şüphe olsun. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Klinik şüphe hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet, arkadaşların sorusu var mı diye baktım. Beste hocam, tez konularını daha çok hangi hocamız takip ediyor görev dağılımında en son? Hocam şöyle, tez danışmanlığı olarak dağıtmıştım, grupta paylaşmıştım. Süresi gelen asistanlarımızı peyderpey hocalarımız arayacak. Tamam. O zaman Her hocamızın artık var. var. Tamam. Süremize göre şu O anda zaman aktif sürede Melik hocamın takip ettiği grup var. aha. O şekilde. Melike hocam, o zaman bu konuyu bir asistanımıza tez olarak en kısa zamanda verelim. Tez yardımcı danışmanı da tabii yasal olarak değil ama danışman olarak göstereceğiz, yardımcı danışman. Yayında tabii ki Seçkin Hocam hocamızın etiğe ekleriz. yeri direkt ikinci sırada olacak. Tabii ki Ona hocam. göre dizayn ederiz inşallah. Ben Seçkin hocama hem fikri için hem katkıları için hem bu akşamki sunum için çok çok teşekkür ediyoruz. Kliniğim adına ve kendi adıma. Şimdi arkadaşlar, bu akşam toplantımız burada sona eriyor. Sadece Berk ve hocalarımız ve Seçkin hocam, bir 5 dakika daha zamanınızı alacağım. Diğer arkadaşlara teşekkürler. Onlar ayrılabilirler. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar teşekkürler. Sayın hocam, canlı yayın kaydımız devam ediyor. Onu E, kesebiliriz Berk. Şuradan. Ama şey değil yani, eğer kesemiyorsak canlı yayında da devam edebilir. Çünkü yine bilimsel bir şey konuşacağız. Canlı yayını durdurabiliyorum uygun Ha, görürseniz Sayın hocam. tabii ki yani durdurabilir.